Arz blokta ilk uygulamamız bir led lambayı 1 saniye boyunca yakıp 1 saniye boyunca söndürmek. Arduino programlaştıktan sonra araçlar kısmına geldik. Arz bloğu çalıştırdık. Bizim bu led lambamız sürekli yanıp söneceği için yani bir defa yapmayacak bu işlemi bir döngü içinde kalması lazımdı. O yüzden döngü aldım. Pinlere geldim. Bir pin ayarladım. Dijital pin seçtim. Pin numarasını belirliyorum. 7 nolu pini ben kullanacağım. 7 yaptım. Zaten şu an high enerji var demek. Şu an 7 nolu pindeki led lambamız yanar. Fakat ben süre sınırı koymuştum. Bu yüzden aşağıda zaman var. Zamanla ilgili blok. Bunu aldım. Zaten 1000 milisaniye otomatik geldi. Şu an yandı ve 1 saniye bekledi. Çoğalttım. Bunu hemen buraya ekledim. Ve bunu düşük yaptığında 1 saniye boyunca da sönecek sürekli bir döngü halinde artık 1 saniye yanıp 1 saniye söner led lambamız. Dikkat ederseniz programda kodlarda yazdığımız gibi değil bu. Orada giriş mi çıkış mı olacağını belirliyoruz. Baya bir işlem yapıyoruz. Bir harfte bir noktalı virgülde dahi kodda hata alıyor ama bunda öyle bir şey yok. Direkt yazdık. Arduino yükle dediğimizde en güzel özelliği de kodları zaten karşımıza çıkarıyor. Hem bize kod yazmayı da öğretmiş oluyor. Benim Arduino bağlıydı. Direkt yükledi. Şu an bunu kapatayım. Bir de bunu board üzerinde kuralım nasıl olacak. Bağlantı yapmak isteyenler için. Bunu getirdik led lambamızı. Board üzerine yerleştirdik. Board'umuzun eksi ucu bura. Katot. Anot artı ucumuz. Dirençte artı ve eksi olmaz. Bunu değerini 330 ohm yapalım. Çünkü led lamba 330 ohm bağlamak lazım. Bu sanal olduğu için bir şey olmaz ama gerçek uygulama olsaydı led lambamız yanmazdı. Çünkü direncin değeri çok yüksekti. Daha sonra geldik Arduino ile bağlantıları yapmaya. Katot ucunda bizim direkt alıp eksi ucu olduğu için GND'ye götürebiliriz. Eğer bir devrede katot ucu varsa yani eksi ucumuz varsa bütün malzemeler için ve sensörler için GND'ye bağlayabiliriz Arduino'da. Ama artı uçları cihazı kontrol ettiğimiz uç olduğu için Arduino'da hangi ucu bağladıysak belirlediysek ona götürmemiz lazım. Ben 7 nolu pini belirlemiştim. Eğer kodu kendiniz yazarsanız en güzel özelliklerinden biri de devrenin şeklini bilmeseniz de uygulamasını yapabilirsiniz. 7'ye getirip bağladık. Bu bilgisayar ortamındaydı. Bunu bir de gerçekten deneyelim nasıl olacak. Board üzerine kurup çalışmasını görelim de. Uygulama kısmına gelelim. Bunun için board kullanacağım. Öncelikle led lambayı aldım. Led lambanın artı ve eksi ucu var. Bağlarken dikkat etmek gerekir. Kısa uç, eksi uzun uç artı. Board üzerinde yukarıdakilerin hepsi birine bağlı. Bu noktadan herhangi birini seçtim ve eksiği bağladım. Artıyı da karşısında boş olan bir yere bağladım. Daha sonra 330 ohmluk direncimi aldım. Dikeyde led lambanın artısıyla birleşecek bir yere takmam lazım bunu. Taktım ve karşısındaki ucunu da boş bir yere taktım board üzerine. Dikkat etmemiz gereken şurası, bu dikeyde direnç ve led lambanın ucunun birleşmesi lazım. Dirençte artı ve eksi yok. Bunun diğer ucunu da buraya taksaydım yine uygulama çalışacaktı. Bu kısım eksi olduğu için komple herhangi bir yerden alabilirsiniz. Aldım eksi ucunu led lambanın ve Arduino'da GND ucuna taktım. Direncin ucundan aldım, yani led lambanın artısına giden uçtu bu. Aldım. Bizim dijital pin olarak 7 nolu pini belirlemiştik. Bu yüzden 7 nolu pine bağladım. Şu an bilgisayardan Arduino'ya enerji vereceğim. 1 saniye yanıp 1 saniye sönerse uygulamamız olmuş demek. Şu an sorunsuz şekilde çalıştı. Eğitimleri iki kısma ayırdım. Birincisi Ardublok'la olan, ikincisi de kodlamayla olan. Eğer kodlamada zorlanan varsa Ardublok'tan takip edebilir. Özellikle ilkokul çocuklar düzeyinde olanlar dahi el becerilerinin gelişmesi için Ardublok'tan takip edebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğitimlerin devamı için kanalın büyümesi gerekir.
Hepinize başarılar. Sorularınız olursa yorumlardan belirtirsiniz.